Sayın Başkan, değerli konuklar, sevgili öğrenciler, 195 yıllık bir geçmişe sahip dünyanın en eski tartışma platformlarından Oxford Union'un bu tarihi çatısı altında bulunmaktan son derece mutluyum. Distinguished Chair and valuable students, I'm very happy to be under this very distinguished roof of the Oxford Union, which is having a significant history of 195 years of being a debating club. Burada bulunmak ve sizlere hitap etmek benim için gerçekten büyük bir onur. It is a great honor for me to be here and to address you on this occasion. Az önce başkan da söyledim. Oxford Union'un internet sitesinde de var. Benimle ilgili olarak ülkesinde yaşanan hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve baskıya karşı Ankara'dan İstanbul'a 450 kilometrelik bir adalet yürüyüşü düzenledi bilgisi veriliyor. A while ago, while the president was introducing me, as is indicated on your website, while describing me, you're mentioning the Justice March that I had for 450 kilometers from Ankara to Istanbul in order to stand against the injustice and the unfairness that is being experienced in my country. Evet, 12 Mart 1930'da Gandhi'nin Hindistan'da başlattığı tuz yürüyüşünün bir benzerini Türkiye'de gerçekleştirdim. Ülkemizde yaşanan adaletsizliğe tepki olarak ülkemin başkenti Ankara'dan İstanbul'a Gandhi'den yaklaşık 50 kilometre ve bir gün fazla, yani Gandhi'nin rekorunu kırarak yürüyüşümü tamamladım. Yes, exactly what we have done, what I have done was that just like Gandhi did back in India on the 12th of March 1930, known as the Salt March. A similar march I have started in Turkey from Ankara, the capital town of my country, to Istanbul as a reaction against the injustices and the unfair things that are happening in my country. And the total march was 50 kilometers more and one day more than of the Gandhis. So I kind of broke the record of Gandhi. Bugün de adalet yürüyüşünün 1. yıl dönümünde tüm demokrasi ve adalet sevdalılarının neden bir ve bütün olması gerektiği üzerine düşüncelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. And today, on the first anniversary of the Justice March that I have realized, I will try to share with you why all the people who believe in and who really are attached to democracy and to justice need to come together and act in a united manner. Sevgili arkadaşlar, klasik demokrasinin beşiği kabul edilen İngiltere'nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Oxford Üniversitesi sadece İngiliz vatandaşı öğrencilere de değil, neredeyse dünyanın tüm seslerine ve tüm renklerine kapısını açan bir özgürlük vaasıdır. My dear friends, when we think of England as the cradle of the classical democracy, the Oxford University is one of the deepest rooted educational institutions that opens up its doors not only to the British students, but to the students all around the world for academic freedom, for every voice and for every color of the world. It is the oasis of the education. Dolayısıyla birazdan anlatacaklarımı anlamakta güçlük çekebilir. Günümüz dünyasında böyle bir ülkenin nasıl olur da demokrasiden bu kadar uzaklaşmış olabileceğine şaşırabilirsiniz. For that reason, you might be surprised to hear what I would be explaining shortly, and you can be surprised that how come a country can fall so much behind of democracy in the age that we are living in now. Sevgili arkadaşlar, bir ülke düşünün. Yasama, yürütme ve yargı tümüyle bir kişinin kontrolünde. Yani güçler ayrılığı ilkesi yok. Devlet yönetiminde olması gereken denge ve denetleme kurumları fiilen bulunmuyor. My dear friends, think of a country where the legislative, executive and the judiciary are under the complete control of a single person. Think of a country where there is no principle of separation of powers. And the checks and balances that needs to be there in the administration of a country in the actual sense is not there in real life.
Bir ülke düşünün, özel ve kamu dahil olmak üzere medyanın neredeyse %90'ı sadece ve sadece tek bir kişinin kontrolünde. Ve medyanın büyük bir bölümü muhalefetin söylemlerini, ekranlarını ve sayfalarını fiilen kapatmış durumda. Please think of a country where nearly all 90% of the media, that includes the public media and the private media, is under the control of a single person. And the majority of this media has closed down, in a way de facto, they closed down all their pages and all their screens against what the opposition is saying. Bir ülke düşünün, kimin terörist, kimin ajan olup olmadığına tek bir kişi karar veriyor ve mahkemeler o kişinin söylemini yargı kararına dönüştürüyor. Think of a country where a single person, only one person decides who is a terrorist, who is an agent, and the courts consider his statements as their verdict. Bir ülke düşünün, kamuda istihdamın ve yükselmenin ölçüsü olarak liyakat yani bilgi, birikim ve deneyim değil, otoriteye sadakat esas alınıyor. Think of a country where, in order to be appointed and promoted in the public sector, instead of your experience, your knowledge, or your merits are not being taken into consideration, but only your loyalty to the authority is being taken into consideration. Bir ülke düşünün, barış istediler diye yüzlerce akademisyen üniversitelerden atılıyor, akademik ünvanları ellerinden alınıyor, kendilerinin ve eşlerinin pasaportlarına el konularak yurt dışına çıkmaları, bilimsel faaliyetlerini yurt dışında sürdürmeleri engelleniyor. Think of a country where hundreds of academicians are being sacked off from their duties in their relevant universities just because they ask for peace. Think of a country where their academic titles are being ripped from them, and their passports and their spouses' passports are being taken away from them, and they're forbidden to go outside the country. They can't travel in order to pursue their scientific studies abroad. Bir ülke düşünün, otoriteye karşı olduğunu ifade eden herhangi biri hakaret ettiği gerekçesiyle ya da aslı astarı olmadığı bile araştırılmayan bir ihbar üzerine gözaltına alınabiliyor, tutuklanabiliyor, dosyasına gizli kararı konulabiliyor ve avukatı dahi savunamaz duruma gelebiliyor. Think of a country when somebody opposes to the authority based on the fact that there is a defamation crime committed against the authority, even without checking the evidence and looking at the real sense of the words, that person can be detained, arrested, and his case can be put under confidentiality principles, and even the legal counsel cannot carry out a proper defense for his client. Bir ülke düşünün, kişilerin mahkemelerde savunma hakkı kısıtlanıyor. Aylarca hazırlanmayan iddianameler nedeniyle yüzlerce kişi iddianamesiz bir şekilde hapis yatabiliyor. Avukatları bile yasalara aykırı olarak tutuklanıp hapse atılabiliyor. Think of a country where hundreds of peoples are deprived of their rights, and their rights are limited, and they can be detained under arrest without any indictment. And while the indictments are being prepared, hundreds of people can be kept under detention, and even their lawyers, they can be detained and put into prison against law. Bir ülke düşünün, yüzü aşkın gazeteci hapiste. Haklarında hapis cezası verilerek tahliye edilen yüzlerce gazeteci ise mesleklerine dönemeyecek bir şekilde ötekileştirilmiş durumda. Haklarında hukuki bir süreç başlatılmamış olanlar ise tutuklanmamak ya da işlerinden atılmamak için yazılarına otosansür uyguluyor. Think of a country where hundreds of journalists are in prison, and the ones who were in prison but then decided for their acquittal when they come out, they were put in the status of the other in such a way that they can never find jobs again in as journalists. And the ones who have not been detained or who have not been prosecuted, they are administering self-censoring in their work in order not to be detained or in order not to be sacked off. Bir ülke düşünün, devleti yönetenler
harcadıkları paraların hesabını halkına vermiyor. Yaptıkları sarayların, inşa ettikleri büyükşehir hastanelerinin, havaalanlarının, köprülerin maliyetini bırakın halkı, o ülkenin parlamentosu dahi bilmiyor. Think of a country where the administrators of that country are not accountable for their spendings before the public. They are building their palaces and they are building enormous city hospitals, major airports and bridges, and the cost of those major investments are not known by the public. Leave aside the public, the cost is not known by the parliament of that country. Bir ülke düşünün, yaşanan ağır ekonomik krize rağmen iş dünyası korkudan eleştiri yapamıyor. Çünkü o ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Think of a country where there is a serious economic crisis that is going on, and because of the fear that they are having, the business community cannot criticize. Because in that country, nobody has their lives and their assets under safety. Bir ülke düşünün, o ülkenin üst yargı organı başkanı bile kendi ülkesinde yargıya olan güvenin %30'lara düştüğünü söylüyor. Think of a country where the president of the Supreme Court states that the confidence in the justice system fell down to 30% among its people. Bir ülke düşünün, Hakimler ve Savcılar Kurulu hakim ve savcılara nihai kararı vermeden önce bizden görüş alacaksınız diyor. Think of a country where the Supreme Board of Judges and the prosecutors are telling the other magistrates and the judges to, before they reach their final verdict, they have to get their view. Bir ülke düşünün, siyasal gücü olanlarla parasal gücü olanlar yargılanmıyor, siyasal ve parasal gücü olmayanlar ise yargılanıyor. Think of a country where the ones who do own the political power and the financial power are not being prosecuted, whereas the ones who do not have the political and the financial power are being prosecuted. Bir ülke düşünün, milletvekilleri tutuklu, belediye başkanları görevden alınıyor, otoriteye yakın belediye başkanları dahi zorla istifa ettiriliyor. Think of a country where the deputies are under arrest, mayors are being removed from their duties, and even the mayors that are close to the authority, to the administration, can be changed. Bir ülke düşünün, uygulanması zorunlu olan Anayasa Mahkemesi kararları bile alt mahkemeler tarafından uygulanmıyor. Çünkü alt mahkeme gücünü hukuktan değil, siyasi otoriteden alıyor. Think of a country where the decisions of the Constitutional Court that needs to be, it is obligatory to implement them, is not being implemented by the lower courts, because the lower courts are deriving their power not from the justice system but from the authority, from the administration. Bir ülke düşünün, herkesin telefonları dinleniyor ve konuşmalar tek bir otoriteye servis ediliyor. Think of a country where all the telephones are being tapped and all those phone conversations are being serviced to a single authority. Bir ülke düşünün, ülkenin ana muhalefet partisi liderinin yaptığı haklı eleştirilere tahammül edilemiyor. Yüksek tazminat davaları açılıyor ve davalar öncesinde hakimler değiştirilerek verilen olağanüstü para cezaları ile muhalefet susturulmak isteniyor. Think of a country where the main opposition party leader, when criticizes in a very just and fair manner, this cannot be tolerated, and he is being sued against those words of his by very high compensation cases. And the judges who would be sitting for those cases are being changed, and incredibly high amounts of fines are being implemented in order to silence the opposition. Bir ülke düşünün, tüm bunları yapan yöneticiler hiçbir sorumluluk almıyor. Her başarısızlığı için medyasının da gücüyle iç ya da dış bir düşman, yani bir sorumlu yaratıyor. Think of a country where the administrators who are carrying out all of those actions are not bearing any responsibility, and for every failure that they are having, they're finding either domestic or foreign enemies where they put the blame on by using the power of their own media. Değerli dostlarım, bütün bu anlattıklarım sizin için anlaşılmaz olabilir.
ya da bazı öğrenci arkadaşlarımın ülkeleriyle ülkem arasında benzerlik de kurulabilir. My dear friends, all of those things that I've just explained to you can be beyond your perception or incomprehensible for you. Or maybe for some of you, you can establish some similarities between my country and your countries. Ancak nihayetinde hepimiz bu dünyanın bireyleriyiz. Ülkelerimize olduğu kadar yaşadığımız dünyaya karşı da sorumluluğumuz var. Hukuk güvenliğinin olmadığı, yargıya erişim hakkının ortadan kaldırıldığı bir ülkenin dünyada saygınlığı olmaz. But of course, in the end, we're all individuals living on the same world. And we are responsible for our countries, but we're also responsible for the world that we're living on. And unless there is security of justice, and unless there is access to justice, then such a country would not be a respectable country in the world. Bugün biliyoruz ki adalet mülkün temelidir. İranlı düşünür Sadi'ye atfedilen bir söz vardır. Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Today, we do very well know that justice is the basis of the government, of the state. And as the Iranian philosopher Sadi has stated, even all the rivers cannot be enough for a man who is thirsty for justice. Bizler adalete susamış bir ülkenin siyasetçileriyiz. Sorumluluğumuz büyük. We are the politicians of a country that is thirsty for justice. For that reason, we have a major responsibility. Üniversiteleri susturulmuş, meslek örgütleri susturulmuş, sendikaları susturulmuş, iş dünyası susturulmuş bir ülkede konuşabilen tek kurum biziz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi. In our country, the universities have been silenced. Professional organizations have been silenced. Labor unions have been silenced. The business community have been silenced. And the only institution that is capable of talking is us. That is the People's Republican Party, CHP. Partimizin kurucusu Atatürk, Cumhuriyeti kimsesizlerin kimsesi olarak tanımlamıştır. Bugünün Cumhuriyet Halk Partisi ise susturulanların tümünün sesidir. The founder of our party, Atatürk, stated that the republic is the home for the homeless, is the family of the people who has no one for themselves. And now our party is the voice of my country. Çalışmalarını uzun yıllar İngiltere'de sürdürmüş olan Karl Marx, dünyanın bütün işçileri birleşin der. Ben ise dünyanın bütün demokratları birleşin diyorum. Çünkü dünyanın bütün demokratları ortak hareket etmeye başladığında dünyaya da Orta Doğu'ya da barış gelecektir. Karl Marx, who studied in UK for long years, made a call saying that all the workers of the world unite. And now I'm making my call saying that all the Democrats of the world unite. Because when all the Democrats of the world unites, then there will be peace in the world and peace in the Middle East. Dünyanın bütün demokratları birleştiğinde daha adil bir ekonomik bölüşüm sağlanacaktır. And when all the Democrats of the world unites, there would be a more equitable distribution of income. Dünyanın bütün demokratları birleştiğinde dünyanın zengin ülkelerinin fakir ülkeler üzerindeki tahakkümü azalacaktır. And when all the Democrats of the world unite, then the domination of the wealthy countries over the poor countries will decrease. Düşünün, Arap Baharı ile birlikte Batı ülkelerine yönelik göçmen hareketliği hızla arttı. Think of the Arab Spring. After the Arab Spring, the migration towards the Western countries from those countries had increased in an accelerated manner. Bunun nedeni Batı ülkelerinde Arap Baharı'nın yaşadığı ülkelere göre demokrasi birikiminin daha köklü olmasından kaynaklanmaktadır. The reason for that is that in the Western countries, compared to the countries where the Arab Spring had been experienced, has a more deep-rooted democracy and a democratic experience. Göçmenler Müslüman ülkelerden daha çok Batı ülkelerinde yaşamanın yollarını aramaktalar. All those immigrants are seeking ways to live in the Western countries rather than the Muslim countries. Türkiye'nin ise diğer Müslüman ülkelerden farklı olarak örneğin Suriyeli ve Orta Asyalı göçmenler tarafından tercih edilmesinin nedeni
sadece batıya açılan bir kapı olması değil, aynı zamanda her şeye rağmen korumaya çalıştığı seküler ve demokratik birikimden kaynaklanmaktadır. When we look at Turkey, different than the other Muslim countries, the reason why Turkey is being preferred by the Syrian and the Central Asian migrants is not only because that Turkey is a door opening up to the Western world, but it is also because of the fact that Turkey is trying to preserve its secular and democratic experience being a Muslim country, and this is the climate in Turkey that attracts those migrants. Bu nedenle yeniden vurgulamak isterim. Dünyanın bütün demokratları birleşmelidir. Bizler demokrasiyi savunan aydınlar, siyasetçiler olarak dünyanın neresinde yaşıyor olursak olalım hep birlikte demokrasiyi savunmalıyız. And that is why I would like to reiterate again that all the Democrats of the world needs to unite. Because we are the ones who do advocate for democracy as intellectuals, as politicians, no matter where we live around the world, we need to be acting together while defending democracy. İnsanlığın ortak değeri demokrasiye karşı hepimizin sorumluluğu var. Because we're all responsible for democracy as the common value of humanity. Demokrasi, adalet isteyen, barış isteyen, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik isteyen herkesin ortak değeri olabilir. Because democracy can be the common denominator for everyone who is seeking for justice, seeking for peace, equality, freedom and brotherhood. Hepinize yürekten teşekkürler. I would like to thank you with my sincere regards. Thank you. Sıra geldi sorulara. Now I guess it's time for the questions. Absolutely. Thank you for those opening remarks. You describe, of course, a very difficult situation in Turkey with regards to the erosion of civil society, the erosion of free press, and the erosion of democracy. Do you believe that if your party comes to government, you'll be able to undo this damage, especially given that the ruling party has cemented these with constitutional referenda? Biz iktidara geldiğimizde ki geleceğiz bu konuda kararlıyız. Bütün bu tabloyu tamamen değiştireceğiz. Batı standartlarında bir demokrasiyi Türkiye'ye getireceğiz. Çocuklarımıza bizim borcumuz var. When we come to the government, and we will come to the government, we're very determined to get this realized. We will undo everything and we will establish a Western standard democracy in our country in full sense because we owe this to our children. Biz Avrupa Birliği'nin yeni bir fasıl açmasını da beklemeyeceğiz. Avrupa Birliği'nin öngördüğü bütün demokratik standartları onların fasıl açmasını beklemeden hayata geçireceğiz. And we will not wait for the European Union to open new chapters for us. We will be doing whatever is necessary to be achieved in order to fulfill all the obligations required by those chapters without waiting for EU to open them. You maintain such optimism in the potential of your party to come to government and to maintain these changes. Is this difficult given the dominance of the Justice and Development Party in elections since 2002? How do you maintain that optimism? Demokrasiyi Türkiye'ye getirme konusunda iyimserim. Asla karamsar değilim. In terms of bringing democracy to Turkey, I'm always optimistic, never pessimistic. Hiç kimse şunu unutmasın. Adalet ve Kalkınma Partisi parlamentodaki çoğunluğunu son seçimlerde yitirdi. And nobody should forget the fact that Justice and Development Party has lost its majority in the parliament during the last elections. Evet, Türkiye'nin gençleri demokrasiden yana, özgürlükten yana oy kullanıyorlar. The young people of Turkey, they are voting for democracy and for freedoms. Dolayısıyla karamsar olmaya bizim hakkımız yok. For that reason, we do not have the right to be pessimistic. Biz kendi ülkemize demokrasiyi getirmek için her türlü bedeli ödemeye hazırız. We are prepared to pay any kind of cost in order to bring democracy to our country. You mentioned not waiting for the European Union, but do you think that the prospect of the European Union membership will be a good incentive for Turkish people to support the sort of democratic reforms required for EU membership? Avrupa Birliği'nin koyduğu hedefler elbette önemli. O hedefleri yakalamak bizim için de önemli, Türkiye için de önemli.
Ve biz o hedefleri yakalamak için, hayata geçirmek için her türlü çabayı göstermek zorundayız siyasetçiler olarak. The targets that are set by the European Union are important for our people and for us as well. And for that reason, we're prepared to do whatever is necessary to be realized in order to meet these targets that are set by the European Union. Ayrıca demokrasi sürekli gelişen bir kavram, statik bir kavram değil. And on the top of that, democracy is a concept that evolves continuously. It's not a static concept. Şimdi katılımcı demokrasiden, özgürlükçü demokrasiden söz ediyoruz. We're talking about liberal democracy, participatory democracy. I want to look at two issues of foreign relations now. The first being those of Syrian refugees. You've taken a hard position on this issue, saying that Syrian refugees should leave Turkey or face deportation. How do you reconcile Turkey's humanitarian obligations to those fleeing conflict with this view? Suriyeli mültecilerin Suriye'ye gönderilmesiyle ilgili düşüncemiz şu. What we think about the Syrian refugees being sent back to Syria can be explained as follows. Brüksel'de Avrupa Birliği yetkililerine aktardığım düşüncemi aynen aktarıyorum. Now I will be sharing with you exactly what I shared with the EU authorities back in Brussels. Suriye'de barışın sağlanması için bütün ülkelerin ortak çaba harcaması lazım. In Syria, all of the countries need to invest their joint effort to establish peace in Syria. Ve Suriye'nin yeniden onarılması gerekiyor. Yolları, köprüleri, okulları, hastaneleri, parkları, bütün bunların yapılması gerekiyor. Avrupa Birliği'nin de bu çabaya destek vermesi zorunlu. And Syria needs to be reconstructed. Everything needs to be rebuilt. Hospitals, schools, buildings, bridges, roads, recreational areas. And while doing so, the European Union need to support these things to be realized. Ve sonra da Suriyelileri kendi ülkelerine göndereceğiz. And then, of course, we can send Syrians back to their country. Bizim düşüncemiz bu. This is what we think about the Onları process. savaş ortamına değil, onların kentlerini onardıktan sonra insanca yaşayabilecekleri bir ülkeye göndereceğiz. So it is not sending them back to a conflict zone, but to their country that was reconstructed, where they can live in peace. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerin ve Türkiye'nin Suriye'nin onarılması konusunda sorumlulukları var. For that reason, developed countries and Turkey do have their own share of responsibility for the reconstruction of Syria. Hiçbir Avrupa ülkesinin kabul etmediği Suriyelileri biz 4 milyon Suriyeli kucaklayarak kendi ülkemizde onlara bakıyoruz. We have embraced and we're taking care of 4 million Syrians that had not been accepted by any one of the European countries. We've received them and we're still taking care of them. One of the issues in trying to end the conflict in Syria has been America's collaboration with Kurdish groups in northern parts of Syria, which has been a real sticking point in relations between America and Turkey. How do you feel about this issue, and do you think there's any space for collaboration with the Kurds in trying to bring peace to Syria? Orta Doğu'da Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim görüşümüz, Orta Doğu'da Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurmalarıdır. Önerimiz bu. So as the CHP party, Barış ve İşbirliği dediniz değil mi? As the CHP party, we believe that in the Middle East, Turkey, Iran, Iraq and Syria, those 4 countries need to establish a peace and cooperation organization together. Bu 4 ülke Orta Doğu'da kendi sorunlarını çözebilecek bilgiye, birikime ve kapasiteye sahipler. Because those 4 countries are equipped with the knowledge, experience and the capability to solve their own problems together. Her etnik kimlikten insanların kendi ülkelerinde özgürce yaşamalarını istiyoruz. We would like to see every people from every ethnic origin to live freely in their own country. Suriye'de Kürtler var, Türkiye'de de var. Suriye'de Araplar var, Türkiye'de de var. Orada Ezidiler var, Türkiye'de de var. Dolayısıyla o bölgelerdeki halklar bir anlamda kardeş.
In Syria, there are Kurds. In Turkey, there are Kurds as well. There are Arabs in Syria and there are Arabs in Turkey. There are Yazidis in Syria, there are Yazidis in Turkey. For that reason, all those peoples are brothers and sisters in all of these countries. Dolayısıyla 4 ülke bir araya gelip Orta Doğu'nun sorunlarını barışçıl bir çerçevede çözebilirler. And it is for that reason we believe that those 4 countries can come together and solve the problems of Middle East altogether. And do you think there is a space for an independent or semi-autonomous region for Kurds in that solution to a Middle Eastern problem? Onlar kendi ülkelerinin sorunları. That would be an issue of their own countries, of their relevant countries. Biz bölgede barışın sağlanmasını öncelikle arzu ediyoruz. We would like to see peace being attained in the region in the first place. Egemen güçlerin Orta Doğu'ya müdahalesi Orta Doğu'da kanın akmasına yol açıyor. Sovereign powers interfering with the Middle East is causing bloodshed in Middle East. Bölge halkları kendi kaderlerini belirleyebilmeliler egemen güçlerin baskısı olmadan. People of the region should be entitled to decide about their own future without being imposed by the sovereign powers. Amerika'nın Irak'a müdahalesiyle Irak'ta hala kan akıyor. As a result of the US intervention in Iraq, the bloodshed is still continuing in Iraq. Bugün Suriye'de de vekalet savaşları yapılıyor. And right at the moment we are experiencing proxy wars going on in Syria. Bölgenin petrolü bölgenin başına bela oldu. The oil of the region became to be the curse of the region. Dolayısıyla biz dünyanın demokratları birleşsin derken aslında bu birleşme sadece bir bölge için değil, bütün dünyada barışı ve özgürlüğü egemen kılmak için dünyanın aydınlarına, siyasetçilerine görev düşüyor. So when I was making the call saying that all the democrats of the world should unite, I was not specifically mentioning a specific region, but for the prosperity and the freedom of the whole world, all the intellectuals and the democrats of the world are responsible. One country you haven't mentioned as a partner for peace in the Middle East is Saudi Arabia. And of course, Saudi Arabia's relationship with Turkey has been in the news recently following the incidents in the embassy of Saudi Arabia. Do you have any comment on these ongoing issues which have now attracted such a degree of international controversy? Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suriye konsolosluğundan öldürüldüğü iddiaları var. Ve bu iddialar giderek gerçeklik kazanıyor. There are allegations stating that Cemal Khashoggi, a Saudi citizen, had been killed, murdered in the Saudi consulate in Istanbul, which is gaining to be more and more relevance, and it is being proved now. Kendi ülkemizde, İstanbul'da böyle bir olayın meydana gelmesi doğal olarak halkın artı siyasal partilerin gündemindeki ağırlıklı konulardan birisi olarak önümüzde duruyor. It is quite natural that it is a major agenda item before the Turkish citizens and the political parties in Turkey, as such an event had taken place in our country in Istanbul. Sorun salt Türkiye'nin sorunu olmanın ötesinde sorun aslında bütün dünyanın ortak sorunu olmak zorundadır. This problem needs to be perceived as the joint problem of the whole world rather than being perceived as a problem being experienced in Turkey. Bir kişinin bir konsolosluğa başvurduktan sonra orada işkence sonucu öldürülmesi olayı kabul edilecek türden bir olay değil. Because an incident where a person applying to a consulate in one city being tortured and then killed is not an incident that can be accepted. Dünya şu sorunun cevabını bulmak zorundadır. The world needs to find the answer to this question. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını kim verdi? Who had given the instructions for Cemal Khashoggi to be murdered? Eğer bu sorunun yanıtını bulabilirse dünya, sorunun çözümü çok daha kolaylaşır. If the world can find the answer to this question, then the solution of the problem
can become much easier to be obtained. Bu talimatı veren siyasal gücün dünyada sorgulanması ve dışlanması gerekiyor. The political power that had given this instruction needs to be questioned in the world. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki günlerde parlamentoda bu konunun araştırılmasını ayrıca isteyeceğiz. As the CHP, we will be in the Turkish parliament, will bringing a question motion in the parliament so that there will be an inquiry, parliamentary inquiry about it. Ayrıca parlamentoda bir güvenlik ve istihbarat birimi var. Orada da bu konunun araştırılmasını isteyeceğiz. And in the parliament, we have a unit dealing with the security and the intelligence methods, where we would ask them to work on this topic. Türkiye, İstanbul'da meydana geldiği iddia edilen bir cinayet soruşturmasını aydınlatmak için elinden gelen bütün çabayı göstermek zorundadır. Because Turkey has to do whatever she is capable of doing while inquiring and investigating a homicide case that had taken place in Istanbul. Ve bunlar yargılanmalıdır. And those people, they need to be prosecuted. Fantastic. Let's move on to some questions from the audience. Let's go to the gentleman in the glasses in the middle here. If you'll wait for the microphone to come to you before asking a question, that'd be great. Thank you. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. You've been the leader of the main opposition since 2010, and you have not won any elections. You studied economics and worked in finance, and you must know that politics works a lot like business. You have to sell something to an electorate. An idea, perhaps maybe a promise. My question is, what is your political strategy to earn votes from the electorate? What will your message be for the upcoming election, and how will you sell yourself to the Turkish people? 2010'dan beri muhalefetteyiz, doğru. Ama Türkiye'de sorumlu bir muhalefet partisi olarak iktidarın daha sonraki dönemlerde kısmen gerçekleştirdiği bütün projelerin sahibi biziz. It is true that we've been in the opposition since 2010, but it is also true that as a responsible political party, we've developed many projects, and all of the projects that have been realized by the government since then are our projects. Projeler derken tabii sosyal projeleri kastediyorum. So when I say projects, of course I'm talking about the social projects. Toplumun düşük gelirli katmanlarına gelir aktarılmasına yol açan, daha doğrusu sağlayan, öngören projeler. So those were the type of projects that enable transfer of funds to the lower income groups in the society. Önümüzde seçimler, yerel seçimler olacak. O yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Her kentin özelliğine göre o kentin sorunlarının nasıl çözüleceğini bir şekliyle adaylarımız kentliye anlatacaklar. So now local elections are waiting for us, and we're getting prepared for this, depending on different characteristics of every city that we will be competing. Our candidates will be explaining their politics in order to convince the citizens of those cities. Great. Moving on to the next question, please. Yes, go on to the gentleman in the aisle here. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Son kabul edilen başkanlık sistemi bildiğiniz üzere doğrudan çoğunluk gerektiriyor seçimleri kazanmak için. Duyabiliyor musunuz? Yakın zamanda kabul edilen başkanlık sistemi seçimleri kazanabilmek için doğrudan çoğunluk gerektiriyor. Ve sizin birleştirmeniz gereken ana muhalefet partisi olarak çok ciddi bir seçmen kitlesi var. Bazıları Kürt milliyetçiliğine yakın, bazıları Türk milliyetçiliğine yakın, bazıları laikliğe yakın, bazıları sosyal demokrasiye yakın. Son seçimden sonra tabii siz kurullarınızda eminim incelemişsinizdir başarısızlığa sebep olan faktörleri. Ne sonuca vardınız? Hem yaklaşmakta olan yerel seçimler için hem de önümüzdeki başkanlık seçimleri için neyi farklı veya neyi daha başarılı biçimde yapmalı CHP ve Türk muhalefeti?
Yes, the question is that during when we look at the latest developments, a new presidential system has been introduced in Turkey, which requires the majority vote, whereas in Turkey now the votes have been fragmented among the Kurdish nationalists and Turkish nationalists, social democrats, and the seculars. How are you planning to unite all those fragmented votes to get the majority? And have you ever questioned within your party what caused the failure of your party, and what would be the solutions that you're coming up with for the elections to come? Olayı şöyle değerlendiriyoruz. Demokrasiden yana olan partiler, demokrasiye karşı olan partiler. Demokrasiden yana olan bütün partilerle her türlü işbirliği yapıyoruz ve yapmaya da çalışıyoruz. Demokrasiye karşı olanlar, otoriter rejimden yana olanlar ise daha farklı bir işbirliği içindeler. Yerel yönetimlerde demokrasiyi savunan, yerelde demokrasiyi savunan bütün siyasal partiler, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarıyla birlikte hareket edeceğiz. So how we perceive the situation is like this. In Turkey right at the moment there are two groups. In one group there are the political parties who are advocating and believing in democracy. This is how we perceive it. And with those political parties we are ready to cooperate and collaborate, and this is what we are doing at the moment. And in order to promote democracy at the local level, we are prepared to cooperate with all the professional organizations, NGOs, and with all of these political parties. And on the other side, there are the political parties who are favoring an authoritarian regime, and they are uniting among themselves as well. So we're putting them aside. Great. Moving on to the next question. Yes, the woman in the second row here, please. Oh, did you wait for the microphone, please? Öncelikle ülkemizin gerçeklerini yansıtan konuşmanız için çok teşekkür ederim. Özellikle politik özgürlük eksikliğinden bahsettiniz. Bunun hakkında bir sorum olacaktı size. Milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran anayasa değişikliğine anayasa aykırı ama diyerek destek vermiştiniz. Ve bunun sonucunda HDP milletvekilleri hep hapse atıldı. Bunu siz de biliyorsunuz tabii ki de. Bu kararı kendi iradenizle mi vermiştiniz? Yoksa size devletin bazı kesimlerinden telkin veya baskı oldu mu? Teşekkür ederim. I would like to thank you for your speech that reflected the realities of our country, and you've mentioned about political freedoms. But we do know that, even though you talked about the political freedoms today, we do know that in the past years you have supported the lifting of the parliamentary immunity alongside with the governing party, which resulted in the imprisonment of the HDP politicians. And for that, while you were deciding for the lifting of the parliamentary immunity, had this been as a result of your independent will, or had you been did you face with any kind of pressure imposed on you by the government departments? Dokunulmazlıklar konusu bir anayasal dokunulmazlığın kaldırılması konusu bir anayasal konu. The lifting of the parliamentary immunity is a constitutional matter. Milletvekillerinin anayasadan kaynaklanan dokunulmazlık hakları var. Because the parliamentarians do enjoy parliamentary immunity originating from the Constitution. Bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmak için anayasayı değiştirmeye gerek yok. And in order to suspend the parliamentary immunity of a deputy, you don't need to amend the Constitution. Parlamentoda çoğunlukla oyla katılanların çoğunluğunun oylarıyla herhangi bir milletvekilinin dokunulmazlığı her an kaldırılabilir. Anytime, any moment, the immunity of any parliamentarian can be lifted if the majority vote in the parliament can be attained. Ama iktidar partisi dokunulmazlıkların tümünün kaldırılması, bir dönem için kaldırılması için bir anayasa değişikliği önerdi. But the governing party proposed to have a constitutional amendment in order to lift the parliamentary immunities for a specific term only. Biz parti olarak parti programında dokunulmazlıkları, kürsü dokunulmazlığı hariç dokunulmazlıkların olmasına karşıyız. But as the political party, we're against of general immunity being provided to the parliamentarians other than the
parliamentary immunity that is provided to them, the legal immunity that is provided to them. We're against this. Parti programını ben değil, parti programını partinin genel kurulu belirliyor. The party program in our political party is determined by our party organs. Bugün de gelse milletvekillerinin dokunulmazlığı ile ilgili düzenleme, biz aynı şekilde kürsü dokunulmazlığı dışındaki bütün dokunulmazlıkların kaldırılmasını savunuyoruz. It would be the same thing again. If this lifting of the immunity will come before us again, we would be advocating lifting the general immunity provided to the parliamentarians, but to keep their immunity for what they talk and for the speeches that they deliver at the parliament. Excellent. Moving on to the next question. Please let's go to the hand here in the middle on this side. Hocam hoş geldiniz ve teşekkür ederim. I lived in Turkey for 8 years, and on the night of the coup, the failed coup, I saw the workings of a tyrant and a dictator. I didn't see any democracy, and since then I haven't seen any democracy. Don't you feel that as a Democrat it is time that you put your small differences aside and the CHP can find coalitions with MHP, DKP, BDP, HDP, and all the parties in opposition can finally unite and defeat the dominance of the AKP party? Az önce bir soruya yanıt verirken demokrasiden yana olanlar ve demokrasiye karşı olanlar diye bir ayrım yapmıştım. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasiden yana olan partilerle birlikte hareket ediyoruz. Bu İYİ Parti de olabilir, Saadet Partisi olabilir, ÖDP olabilir. Dolayısıyla biz demokrasiyi savunan bütün siyasal partilerin Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi ve kökleşmesi açısından verecekleri her mücadeleye zaten katkıda bulunuyoruz. Son referandumda, anayasa referandumda da demokrasiyi savunan bütün güçler aşağı yukarı ortak hareket ettiler. While I was responding to a previous question, I've made a classification saying that we will be working in cooperation and collaboration with all the political parties that are defending democracy and advocating democracy, which will continue to be the case. And we will not be cooperating with the ones who are against democracy. But any party, it can be İYİ Party, Saadet Party, BDP, or any political party that will be advocating democracy and trying to establish a deep-rooted democracy in our country would be a political party that we will be working in cooperation and in collaboration. Great, thank you. We'll take one final question. Let's go to the woman over here, please. Konuşmanız için teşekkür ederiz. How would you explain the rise of the AK Party in terms of their popularity amongst the population of Turkey? And are there any lessons that the CHP can learn to take on from that going into the future? Biz tarihten ders çıkarmaya çalışıyoruz. Herhangi bir siyasal partiden değil. We try to derive lessons out of history rather than deriving lessons from any other political party. Ayrıca otoriterliği siyasetin ana omurgası haline getiren bir siyasal partiden ders çıkaracak halimizde yok. And we are in no position to learn lessons from a political party that considers an authoritarian regime to be their backbone. Türkiye'de siyasetin açmazı olan temel bir sorunumuz var. There is a basic question that is in the middle of the political dilemma in Turkey. Etnik kimlik üzerinden siyaset, yaşam tarzı üzerinden siyaset, inanç üzerinden siyaset. Türk siyasetini dinamitleyen temel üç unsur. There are three main elements in the Turkish politics that puts a dynamite in the roots of democracy. That is carrying out democracy based on ethnic identity and carrying out a political struggle based on ethnic identity, carrying out a political struggle based on lifestyle and based on faith. Çağdaş demokrasilerde bu üç ana unsur üzerinden siyaset yapmak yasak. Etnik kimlik üzerinden, yaşam tarzı üzerinden ve inanç üzerinden siyaset yapmak yasak.
Ama Türkiye'de serbest. In contemporary democracies, carrying out political competition based on ethnic identity, lifestyles, and faith is not acceptable. But in Turkey, those are being abused. Özellikle etnik kimlik üzerinden ve inanç üzerinden siyasetin tarihteki örneklerine baktığımızda pek çok ülkede çok ciddi sorunlara yol açmış ve ciddi kan kayıpları var. Ciddi iç çatışmalar olmuş bu ülkelerde. So when we look back in the history, we can see other country examples where they've carried out their political competition based on ethnic identity and based on faith, where there had been lots of bloodshed and the country had lost a lot on that, and internal conflicts appeared. Biz herkesin inancına saygılıyız. Herkesin kimliğine saygılıyız. Yaşam tarzına saygılıyız. Bizim arzu ettiğimiz herkes düşüncesini özgürce ifade edebilmeli. Türkiye'de Batı standartlarında, çağdaş demokrasilerde var olan bütün kuralların Türkiye'de de olmasını istiyoruz. Yargının bağımsızlığı, parlamentoda bir otoritenin baskısının olmaması, lider sultasının olmaması, bunlar bizim en büyük arzularımız. So what we would like to achieve is that we do respect the faith of everyone, we do respect the lifestyle of everyone, and we do respect the ethnic origin of everyone, and we would like to see freedom of expression and the highest standards of contemporary democracy, the Western democracy, getting deep-rooted in our country. We'd like to see the judiciary being independent, and we do not want to see any authority above the parliament, and for that we will be struggling. Etnik kimlik üzerinden ve inanç üzerinden siyaset, sorunların sağlıklı tahlilini de, analizini de ve çözümlerini de engelliyor. Carrying out politics based on ethnic identity and based on faith avoids a healthy analysis of the problems and avoids finding solutions. Ladies and gentlemen, thank you very much for coming along this evening.